Susan ile büyük bir sorunum oldu. Tartıştı, yalvardı, hatta planımı taşımama izin vermeden önce ağladı. Ama sonunda kendi istediğimi elde ettim. Talimatlarımı eksiksiz yerine getireceğine söz verdi ve gözleri yaşlı, beni uğurlamak için istasyona geldi. Ertesi sabah, varış noktama erkenden ulaştım. Kısa boylu, siyah sakallı bir Hollandalı tarafından karşılandım. Daha önce hiç görmediğim biri. Bir araba bekliyordu ve yola koyulduk. Uzaktan tuhaf bir uğultu geliyordu. Ne olduğunu sordum. Silahlar, diye kısa kesti. Demek ki Joe, burada çatışmalar vardı. Amacımızın şehrin banliyölerinin bir yerinde olduğunu anladım. Döndük, büküldük, sapma üstüne sapma yaptık ve her geçen dakika toplar daha da yaklaşıyordu. Heyecan verici bir andı. Sonunda harap bir binanın önünde durduk. Kapıyı bir kafir çocuk açtı. Rehberim içeri girmem için işaret etti. Kirli, kare koridorda duraksadım. Adam yanımdan geçerek bir kapıyı açtı. "Genç hanımefendi Bay Harry Rayburn'u görmek istiyor," dedi ve güldü. Bu şekilde duyurulmuş olarak içeri girdim. Oda seyrekti, ucuz tütün dumanı kokuyordu. Masanın arkasında bir adam oturmuş yazıyordu. Başını kaldırdı, kaşlarını çattı. "Aman tanrım," dedi, "Miss Bedingfield değil mi? Çift görüyor olmalıyım," diye özür diledim. "Bay Chichester mı, yoksa Bayan Pettigrew mi? Olağanüstü, ikinize de benziyor." Her iki karakter de şu an beklemede. Alt pettiklerimi çıkardım, kumaşımı da öyle. "Oturur musun?" Bir koltuğu sakin bir şekilde kabul ettim. "Görünüşe göre," dedim, "yanlış adrese geldim. Senin bakış açından korkarım ki öyle. Gerçekten, Bayan Bedingfield, bir saniyede tuzağa düşmek. Çok da zeki değildim," diye utangaçça itiraf ettim. Tavırımda onu şaşırtan bir şey vardı. "Bu olaydan pek rahatsız görünmüyorsun," dedi kuru bir şekilde. "Kahramanlığa başlamam üzerinde bir etkisi olur muydu ki?" diye sordum. "Kesinlikle olmazdı. Büyük teyzem Jane hep bunun doğru olduğunu söylerdi," diye hayalperestçe mırıldandım. Lady ne şaşırırdı, ne de şaşırtılırdı. Onun kurallarına uymaya çalışıyorum. Bay Chichester Pettigrew'un görüşünü yüzünden açıkça okuyordum. Hemen sözü devirip devam ettim. "Makyajda gerçekten harikasın," dedim cömertçe. "Her zaman Bayan Pettigrew oldun, seni hiç tanıyamadım. Cape Town'da trene binerken kalemini kırdığında bile." Elindeki kalemi masaya vurdu. "Tüm bunlar kendi yolunda çok güzel ama işe geçmemiz gerekiyor. Belki, Bayan Bedingfield, neden burada olmanızı istediğimizi tahmin edebilirsiniz?" "Affedersiniz," dedim, "ama ben asla iş yapmam, prensiplere aykırı birisiyle." Bu ifadeyi bir yerlerde okumuştum ve oldukça memnun kalmıştım. Gerçekten de yıkıcı bir etki yarattı. Ağzını açtı, sonra tekrar kapattı. Ona parlıyordum. "Büyük amcam George'un öz sözüdür bu," diye ekledim, sonradan aklıma gelmiş gibi. Büyük teyze Jane'in kocası, biliyorsun. Bakır yataklardaki düğmeler için kullanırdı. Chichester Pettigrew'un daha önce yıpranmış olduğunu sanmıyorum. Hiç hoşlanmadı. "Tonunu değiştirmen akıllıca olur, genç hanımefendi." Cevap vermedim, ama esnedim. Narin, yoğun sıkıntıyı ima eden bir esneme. "Ne şeytan," diye zorla başladı. Onu böldüm. "Bana bağırmanın işe yaramadığını garanti ederim. Burada sadece zaman kaybediyoruz. Konuşma niyetim yok aslarla. Çok fazla zaman ve rahatsızlıktan tasarruf edersiniz. Beni doğrudan Sir Eustace Pedler'a götürerek." Şaşkına dönmüştü. "Evet," dedim. "Sir Eustace Pedler." Odadan tavşan gibi fırladı. Ben de fırsattan yararlanıp çantamı açarak burnumu pudraladım. Şapkamı daha uygun bir açıya getirdim. Sonra sabırla beklemeye karar verdim. Biraz azarlanmış bir halde geri döndü. "Bu taraftan gelir misiniz, Bayan Bedingfield?" Onu merdivenlerden yukarı takip ettim. Bir kapıyı çaldı, içeriden hızlı bir "girin" sesi geldi. Kapıyı açtı ve içeri geçmemi işaret etti. Sir Eustace Pedler beni karşılamak için fırladı, neşeyle, gülümseyerek. "Vay canına, anne hanım." Elimi sıcak bir şekilde sıktı. "Seni görmek beni çok mutlu etti. Gel otur. Yolculuktan sonra yorgun değil misin?" "İyi." Bana bakarak oturdu, hala gülümsüyordu. Beni biraz ne yapacağımı bilemez hale getirdi. Tavrı tamamen doğaldı. "Doğrudan bana getirilmekte ısrar etmekte haklısın," diye devam etti. "Mink aptal. Zeki bir oyuncu, ama aptal. Aşağıda gördüğün Minkus'tu." "Ah, gerçekten," dedim zayıfça. "Ve şimdi," dedi Sir Eustace neşeyle, "gerçeklere inelim. Ne zamandır benim, albay, olduğumu biliyorsun?"
Bay Paget bana Marlow'da seni gördüğünü söylediğinden beri. Kanda olman gerekirken. Sir Eustace hüzünle başını salladı. Evet, aptala gözlerini kırpacağını söyledim. İyice yırtacak. Tabii ki anlamadı. Aklı tamamen beni tanıyıp tanımadığıma takılmıştı. Hiç aklına gelmedi orada ne yaptığımı merak etmek. Biraz talihsizdi bu. Her şeyi çok özenle düzenledim. Paget'i Floransa'ya gönderdim, Nice'ye 1 ya da 2 geceliğine gideceğimi söyledim. Cinayetin ortaya çıktığı sırada ben Kant'aydım zaten. Kimsenin hiç ayrıldığımı hayal etmediği bir yerde. Hala tamamen doğal ve etkilenmeden konuşuyordu. Kendimi çimdikledim, bunun hepsinin gerçek olduğunu kavramak için. Önümdeki adam gerçekten o derin renkli suçluydu. Albay, o zaman beni denize atmaya çalışan sendin. Kilmorden'da, dedim yavaşça. O gece güvertede Paget'i takip eden de sendin. Omuzlarını silkti. Özür dilerim, sevgili çocuğum, gerçekten özür dilerim. Senden her zaman hoşlanmışımdır. Ama sen planlarıma çok karmaşık bir şekilde müdahale ediyordun. Tüm planlarımın bir kız yüzünden bozulmasına izin veremezdim. Şelalelerdeki planın gerçekten en zekicesiydi, dedim, olaya mesafeli bir gözle bakmaya çalışarak. Her yere yemin etmeye hazırdım, çıktığımda otelde olduğunu. Geleceği görmek lazım. Evet, Mink Bayan Pettigrew olarak en büyük başarılarından birini yaşadı, sesimi de oldukça iyi taklit edebiliyor. Bilmek istediğim bir şey var. Evet, Paget'i bununla işbirliği yapmaya nasıl ikna ettin? Ah, bu oldukça basitti. Paget'e ticaret komiserliğinden ya da başka bir ofisten acele bir telefon ettirttim, seçildiğini söyledim. Paget kuzu gibi yuttu. Çok dürüstsün, dedim, onu inceleyerek. Olmamam için dünyevi bir sebep yok. Bu sesi pek sevmedim. Bu devrimin başarısına mı inanıyorsun, dedim. Teknelerini yaktın. Aksi halde zeki bir genç kadın için, oldukça akılsızca bir yorum. Hayır, sevgili çocuğum, bu devrimin başarısızlığını istemiyorum. Birkaç gün daha bekledim ve utanç verici bir şekilde sönecek. Aslında başarıların arasında değil mi, dedim kötü bir şekilde. Tüm kadınlar gibi, iş konusunda hiçbir fikrin yok. Ben belirli patlayıcılar ve silahlar tedarik etmeyi üstlendim, ağır bir ücret karşılığında. Sözleşmemi tam başarıyla tamamladım ve önceden ödeme aldım. Bu son sözleşmemdi, ondan sonra emekli olacaktım. Tekneleri yakmak meselesine gelince, ben isyancı şef falan değilim. Seçkin bir İngiliz ziyaretçiyim, talihsizce merak dükkanına girmiş. Ve fazlasını görmüş. Yarın ya da ertesi gün, koşullar izin verdiğinde, bir yerde bağlı halde, perişan durumda bulunacak. Ah, dedim yavaşça. Peki ya ben? İşte mesele bu, dedi Sir Eustace yumuşakça. Peki ya sen? Seni burada elimde tuttuğumu kabul edelim. Soru şu, seninle ne yapacağım? En basit yol seni ortadan kaldırmak. Ama en hoş yol da evlilik. Eşler kocalarını suçlayamaz, biliyorsun. Ben güzel genç bir eşi tercih ederim. Elimi tutup sıvı gözlerle bakan. Ama bana gösterme öyle. Beni oldukça korkutuyorsun. Planın sana cazip gelmediğini görüyorum. Gelmiyor. Sir Eustace içini çekti. Yazık. Ama ben Adelphi kötü adamı değilim. Tahmin ettiğim üzere, başkasını seviyorsun. Başkasını seviyorum. Öyle düşünmüştüm. Önce uzun boylu, kibirli reis olduğunu sanmıştım. Ama sanırım o gece seni şelaleden çıkaran genç kahraman. Kadınların hiç zevki yok. O ikisinin de benim kadar zekası yok. Küçümsemesi çok kolay biriyim. Bence bu konuda haklıydı. Türünden bir adam olduğunu yeterince iyi biliyordum. Ama kendimi bunu hissetmeye zorlayamıyordum. Beni bir kereden fazla öldürmeye çalışmıştı, gerçekten başka birini öldürmüştü ve sayısız başka işten sorumluydu. Yine de kendimi onu seyahat arkadaşından başka bir şey olarak düşünmeye zorlayamıyordum. Ondan korkmayı bile beceremiyordum. Ama yine de gerekirse soğukkanlılıkla beni öldürebileceğini biliyordum. Aklıma gelen tek paralellik Stevenson'ın Long John Silver'ıydı. Çok benzer bir türden insan olmalı. Vay 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 vah, dedi bu olağanüstü kişi, sandalyesine yaslanarak. Yazık ki Lady Pedler sana cazip gelmiyor. Diğer alternatifler oldukça kaba şeyler. Omurgamda yukarı aşağı kötü bir his geçti. Başından beri büyük bir risk aldığımı biliyordum. Ama ödül buna değer görünüyordu. Hesapladığım gibi mi çıkacaktı, yoksa çıkmayacak mıydı? Gerçek şu ki, diye devam etti Sir Eustace, sana karşı bir zayıflığım var. Uç noktalara gitmeyi gerçekten istemiyorum. Diyelim ki bana tüm hikayeni anlattın, en başından. Bakalım ne yapabiliriz?
Ama romantizm yok, aklım, gerçeği istiyorum. Bu konuda hata yapmayacaktım. Sir Eustace'in kurnazlığına büyük saygı duyuyordum. O gerçeğin, tüm gerçeğin ve sadece gerçeğin peşindeydi. Ona tüm hikayeyi anlattım. Harry tarafından kurtarılana kadar hiçbir şeyi atlamadan. Bitirdiğimde, onaylayarak başını salladı. Bilge kız, temiz bir şekilde kullandın. Ve sana söyleyeyim, eğer seni biraz daha önce yakalamış olsaydım, yapamazdın. Hikayene birçok insan inanmaz zaten, özellikle başlangıç kısmına, ama ben inanıyorum. Sen böyle başlayan türden bir kızsın, en ince motivasyonlara bile dikkat eder. Tabii ki inanılmaz bir şans, ama er ya da geç amatör profesyonelle karşılaşır ve sonuç önceden kesilmiştir. Ben profesyonelim. Bu işe oldukça gençken başladım. Her şeyi düşündüğümde, hızlıca zengin olmak için iyi bir yol gibi geldi. Her zaman düşünebilir ve dahiyane planlar tasarlayabilirdim. Ve deneme yanılmayı hiç yaşamadım çünkü planlarımı kendim gerçekleştirmedim. Her zaman uzman, bu benim sloganımdı. Ayrıldığım tek seferde yas tuttum, ama o işi yapacak birine güvenemezdim. Nadina çok şey biliyordu. Ben rahat bir adamdım, iyi kalpli ve iyi huylu, yeter ki engellenmeyeyim. Nadina hem beni engelledi hem de beni tehdit etti, tam başarılı bir kariyerin zirvesindeyken. O öldüğünde ve elmaslar benim sahipliğime geçtiğinde güvendeyim. Şimdi işi berbat ettiğimi kabul ettim. O aptal Paget, karısı ve ailesiyle. Benim hatam. Mizah anlayışım gıdıklandı, Cinkecento zehircisi edası taşıyan bu adamı işe aldım. Sana bir söz, sevgilim anne, mizah anlayışının seni alıp götürmesine izin verme. Yıllardır Paget'ten kurtulmam gerektiğine dair bir içgüdüm vardı ama adam çok çalışkandı, vicdanlıydı ve dürüst olmak gerekirse bir bahane bulamadım. Bu yüzden işleri sürükledim. Ama konudan sapıyoruz. Soru şu, seninle ne yapacağım? Anlatın takdire şayandı ve açıktı. Ama hala aklımda olmayan bir şey var. Elmaslar şimdi nerede? Harry Rayburn'da, dedim, onu izleyerek. Yüzü değişmedi. İfadesi yerinde kaldı. Alaycı bir iyi mizah. O elmasları istiyorum. Onları almanın pek mümkün olduğunu görmüyorum, dedim. Değil mi? Şimdi görüyorum. Rahatsız olmak istemiyorum. Ama şunu düşünmeni istiyorum. Ölü bir kız bu mahallenin bu evinde bulunursa kimse şaşırmaz. Böyle işler için burada benim adıma çalışan biri var. Şimdi, sen akıllı bir genç kadınsın. Önerim şu, oturup Harry Rayburn'a yazacaksın, buraya gelmesini ve elmasları yanında getirmesini söyleyeceksin. Böyle bir şey yapmayacağım. Yaşlılarını bölme. Seninle bir pazarlık teklif ediyorum. Elmaslar, hayatın karşılığında. Ve şunu iyi anla, hayatın kesinlikle benim elimde. Peki ya Harry? İki genç aşığı ayıracak kadar nazik değilim. O da özgür kalacak, tabii ki ikimizin de gelecekte bana müdahale etmeyeceğine dair bir anlaşmayla. Ve anlaşmayı koruyacağına dair ne garantim var? Hiçbir şey, sevgili kızım. Bana güvenmek zorunda kalacaksın ve en iyisini umacaksın. Tabii ki eğer kahramanlık ruh halindeysen ve yok olmayı tercih ediyorsan, bu başka bir mesele. İşte bunun için oynuyordum. Dikkatli davrandım, yeme atlamamak için. Yavaş yavaş kendime zorlanıp boyun eğmeye ikna edilmeye izin verdim. Sir Eustace'in dikte ettiğini yazdım. Sevgili Harry, sanırım masumiyetini şüphe götürmez biçimde kanıtlama şansı görüyorum. Lütfen talimatlarımı harfiyen takip et. Agrasato'nun merak dükkanına git. Olağan dışında, özel bir gün için, bir şey görmek istediğini söyle. Adam seni arka odaya davet edecek. Onunla git. Seni bana götürecek bir haberci bulacaksın. Tam olarak onun dediğini yap. Elmasları da yanında getirmeyi unutma. Kimseye tek kelime etme. Sir Eustace duraksadı. Süslü dokunuşları kendi hayal gücüne bırakıyorum, dedi. Ama dikkatli ol, hata yapma. Sonsuza dek senin, anne, yeterli olacak, dedim. Kelimeleri yazdım. Sir Eustace elini uzatıp mektubu baştan sona okudu. Bu sorun değil. Şimdi adres. Verdim. Küçük bir dükkan, değerlendirme için mektuplar ve telgraflar kabul eden bir yer. Masadaki çanı çaldı. Chichester Pettigrew, yani Mink, çağrıya cevap verdi. Bu mektup hemen gönderilecek, her zamanki yolla. Pekala, albay. Adam zarfın üzerindeki isme baktı. Sir Eustace onu dikkatle izliyordu. Sanırım bir arkadaşın mı? Benimki mi? Adam şaşırmış gibiydi. Johannesburg'da dün onunla uzun bir sohbet ettiniz. Bir adam yanıma gelip Albay Reis'in belgelerini ve hareketlerini sordu.
Ona yanıltıcı bilgi verdim. Harika, sevgili dostum, harika, dedi Sir Eustace neşeyle. Benim hatam. Chichester Pettigrew'u odadan çıkarken baktım. Dudakları beyazdı, sanki ölümcül bir korku içindeydi. Dışarı çıkar çıkmaz Sir Eustace dirseğinin yanındaki konuşma tüpünü aldı. Sen misin, Schwart? Minx'i izleyin. Emirsiz evi terk etmesin. Konuşma tüpünü bıraktı ve kaşlarını çatarak masaya hafifçe vurdu. Size birkaç soru sorabilir miyim, Sir Eustace, dedim, birkaç dakikalık sessizliğin ardından. Elbette. Ne harika sinirleriniz var, anne. Çoğu kız hıçkırıp ellerini sıkarken siz akıllıca ilgi gösterebiliyorsunuz. Neden Harry'i sekreterin olarak alıp polise teslim etmek istedin? O lanet olası elmasları istedim. Nadina, küçük şeytan, Harry'i bana karşı oynuyordu. Tabii ki istediği fiyatı verdim, ama onları tekrar satmakla tehdit etti. Bu da yaptığım bir hataydı. O gün yanında olacağını sanmıştım. Ama o bunun için çok zekiydi. Sonra Kilmorden'daki biri tarafından Nadina'ya gönderilen bir kablosuz mesajın kopyasını elde etmeyi başardım, ya Carton'dan ya da Rayburn'dan, hangisi olduğunu bilmiyordum. Aldığım kağıt parçasının bir kopyasıydı. 17.1.22, yazıyordu. Bunu Rayburn ile bir randevu olarak kabul ettim. Kilmorden'a binmeye bu kadar çaresizken ikna oldum ki haklıydım. Bu yüzden ifadelerini yutmuş gibi yapıp gelmesine izin verdim. Oldukça dikkatle izliyordum ve daha fazlasını öğrenmeyi umuyordum. Sonra Minx'in tek başına oynamaya çalıştığını ve müdahale ettiğini buldum. Bunu kısa sürede durdurdum. Kabin 17'yi alamamak sinir bozucuydu ve seni konumlandıramamak beni endişelendiriyordu. Masum, genç bir kız gibi görünüyordun, değil mi? Rayburn o gece randevuya gitmek için yola çıktığında, Mink onu engellemesi için görevlendirildi. Mink tabii ki mahvetti. Ama neden telsiz mesajda, 17, yazıyordu, 71, için? Bunu düşündüm. Carton mutlaka kablosuz operatöre kendi notunun kopyasını verdirmiş olmalı ve kopyayı hiç okumamış. Operatör hepimizin yaptığı hatayı yaptı. 1.7-1.22 yerine 22 Ocak 17 olarak okudu. Minx'in 17. kabine nasıl geçtiğini bilmiyorum. Saf içgüdü olmalı. General Smuts'a gönderilen mesaj ne oldu? Kim müdahale etti bununla? Sevgili anne, böyle bir şeyi yapacağımı sanmıyorsun. Planlarımın çoğunu kolayca ele vereyim mi? Kaçak bir katilin sekreteri olarak, boşlukları doldurmakta hiç tereddüt etmedim. Kimse zavallı Pedler'dan şüphe etmeyi düşünmez. Peki ya Albay Reis? Evet, o kötü bir kavanozdu. Paget bana onun gizli servis üyesi olduğunu söylediğinde, omurgamda kötü bir his indi. Savaş sırasında Paris'teki Nadina çevresinde burnunu soktuğunu hatırladım. Beni takip ettiğine dair korkunç bir şüphe kapladı içimi. O zamandan beri bana yapışmasından hiç hoşlanmadım. Her zaman bir şeyleri olan adamlardan biri, güçlü, sessiz, kolları boyunca. Bir ıslık sesi duyuldu. Sir Eustace tüpü aldı, 1-2 dakika dinledi, sonra cevap verdi. Pekala, şimdi görüşeceğim. İş, diye belirtti. Bayan anne, odanızı göstereyim. Beni küçük, harap bir daireye götürdü. Bir kafir küçük valizimi taşıdı. Sir Eustace nazik bir ev sahibi edasıyla geri çekildi. Yıkama masasında sıcak su ve birkaç gerekli şey vardı. Sünger torbamda sert ve yabancı bir şey vardı. Büyükten geliyor gibiydi. İpi çözdüm ve içine baktım. Şaşkınlıkla, küçük bir inci saplı tabancayı çıkardım. Kimberley'e gittiğimde orada yoktu. Şeyi dikkatlice inceledim. Yüklü görünüyordu. Bunu rahat bir hisle karşıladım. Böyle bir evde sahip olunması yararlı bir şeydi. Ama modern giysiler ateşli silah taşımak için pek uygun değil. Sonunda onu dikkatle çorabımın içine yerleştirdim. Korkunç bir kabarıklık oluştu ve her an patlayıp bacağımdan vuracağını bekliyordum. Ama gerçekten tek yer orasıydı. Sir Eustace'in huzuruna öğleden sonra geç saatlerde çağrıldım. Saat 11'de çay ve büyük bir öğle yemeği kendi dairemde servis edilmişti. Kendimi daha fazla çatışmaya hazır hissediyordum. Sir Eustace yalnızdı. Odada yukarı aşağı yürüyordu. Gözlerinde bir parıltı, tavırında gizli bir huzursuzluk vardı. Bir şeyden memnun olmuştu. Bana karşı tavrında ince bir değişiklik fark ettim. Sana haberim var. Genç adamın yolda. Birkaç dakika içinde burada olacak. Hazırlıklarını yap. Ama önce söyleyeceklerim var. Bu sabah beni kandırmaya çalıştın. Seni uyarmıştım, gerçeğe bağlı kalmak akıllıca olur. Belli bir noktaya kadar itaat ettin. Sonra raydan çıktın.
Elmasların Harry Rayburn'un elinde olduğuna beni inandırmaya çalıştın. O anda ifadeni kabul ettim çünkü bu görevimi kolaylaştırıyordu. Harry Rayburn'u tuzağa çekmem gerekiyordu. Ama, sevgili anne, elmaslar o zamandan beri benim elimde. Şelalelerden ayrıldı, gerçi bunu dün öğrendim. Biliyorsun, nefesimi tuttum. Paget'in verdiği gösteriyi duymanız ilginizi çekebilir. Uzun uzun anlamsız bir hikaye anlattı, bir bahis ve bir kutu film hakkında. 2 ve 2'yi birleştirmem uzun sürmedi. Bayan Blair'in Albay Reis'e olan güvensizliği, onun huzursuzluğu, hatıralarına bakacağım vardı. Mükemmel Paget, fazla hevesle kabukları çözmüştü. Otelden ayrılmadan önce tüm film rulolarını kendi cebime aktardım. Onlar orada, köşede. İncelemeye vaktim olmadı henüz, ama bir tanesinin diğerlerinden farklı bir ağırlıkta olduğunu fark ettim. Tuhaf bir şekilde sallanıyor ve görünüşe göre seccotine ile yapıştırılmış, ki bu teneke açacağı gerektirecek. Durum net görünüyor, değil mi? Ve şimdi, ikinizi de güzelce tuzağa aldım. Ne yazık ki Lady Pedler olma fikrini beğenmedin. Cevap vermedim. Ona bakarak durdum. Merdivenlerde ayak sesleri duyuldu, kapı açıldı ve Harry Rayburn iki adam arasında hızla içeri itildi. Sir Eustace bana zafer dolu bir bakış attı. Plana göre, dedi yumuşakça. Siz amatörler profesyonellere karşı mücadele edersiniz. Bu ne anlama geliyor, diye bağırdı Harry boğuk bir sesle. Bu, salonuma girdiğin anlamına geliyor, dedi örümcek sineğe kadar, diye alaycı bir şekilde söyledi Sir Eustace. Sevgili Rayburn, olağanüstü şanssız birisin. Güvenle gelebileceğimi söylemiştin, anne. Onu suçlama, sevgili dostum. O notu benim dikte ettiklerimle yazdı ve hanımefendi kendini tutamadı. Yazmamak daha akıllıca olurdu ama o anda ona söylemedim. Senin talimatlarını takip ettin, merak dükkanına gittin ve kendini düşmanlarının ellerinde buldun. Harry bana baktı. Bakışını anladım. Sir Eustace biraz daha yaklaştı. Evet, diye mırıldandı sonuncusu, kesinlikle şanslı değilsiniz. Bu, bir bakayım, 3. karşılaşmamız. Haklısın, dedi Harry. Bu 3. karşılaşma. 2 kez kötü ettin beni, hiç duymadın mı? 3. seferde şans değişir. Benim sıram, onu koy, anne. Tamamen hazırdım. Bir anda tabancayı çorabımdan kırbaçlayıp kafasına doğrultmuştum. Harry'i koruyan 2 adam öne fırladı. Ama ses onları durdurdu. Bir adım daha, ve ölür. Yaklaşırlarsa, anne, tetiği çek. Tereddüt etme. Etmeyeceğim, diye neşeyle yanıtladım. Biraz korkuyorum açıkçası, en azından çekiyor. Sanırım Sir Eustace korkularımı paylaşıyordu. Gerçekten jöle gibi titriyordu. Olduğunuz yerde kalın, diye emretti. Adamlar itaatkarca durdu. Onlara odadan çıkmalarını söyle, dedi Harry. Sir Eustace emri verdi. Adamlar dışarı çıktı. Harry kapıya sürgü attı. Şimdi konuşabiliriz, diye gözlemledi ve odanın karşısından geldi. Tabancayı elimden aldı. Sir Eustace derin bir nefes aldı ve alnını bir mendille sildi. Şaşırtıcı derecede kötü durumdayım, diye gözlemledi. Sanırım kalbim zayıf. O tabanca için memnundum, yetkin ellerde. Bayan anneye güvenmiyordum açıkçası. Peki, genç dostum, dediğin gibi, şimdi konuşabiliriz. Bir yürüyüş çaldığını kabul etmeye hazırım. O tabancanın nereden çıktığını şeytan bilsin. Kızın bagajını geldiğinde aradım. Nereden ürettin onu şimdi? Aldım, diye yanıtladım. Çorabımın içindeydi. Kadınlar hakkında yeterince bilgim yokmuş. Daha dikkatli aramalıydım, dedi Sir Eustace üzgünce. Merak ediyorum. Paget bunu bilseydi ne derdi? Harry masaya sertçe vurdu. Aptal numarası yapma. Gri saçların olmasaydı, seni pencereden atardım. Lanet alçak. 1-2 adım ilerledi ve Sir Eustace çevik bir şekilde masanın arkasına zıpladı. Gençler her zaman çok şiddetlidir, dedi azarlayarak. Beyinlerini kullanamıyorlar, sadece kaslarını. Mantıklı konuşalım. Şu an üstün durumdasın. Ama bu devam edemez. Ev adamlarımla dolu. Sayıca eziyet ediyorsun. Anlık yükselişin bir kaza sonucu kazanıldı. Öyle mi? Harry'nin sesindeki bir şey, kasvetli bir alay. Sir Eustace'in dikkatini çekti. Ona baktı. Öyle mi? Dedi Harry tekrar. Oturun, Sir Eustace, ve söyleyeceklerimi dinleyin. Hala tabancayla onu göstererek devam etti, kartlar bu sefer size karşı. Her şeyden önce, şunu dinleyin. Aşağıdan kapıya sert bir vurma sesi geldi. Bağırışlar, yeminler ve ardından ateş sesleri. Sir Eustace solgunlaştı. O ne? Reis ve adamları. Bilmiyordun, değil mi, Sir Eustace?
Anne benimle bir anlaşma yapmıştı. Haberleşmelerimizin gerçek mi sahte mi olduğunu anlamamız gerekiyordu. Telgraflar, endi, imzalı olacaktı ve kelimesi bir yerlerde çizili olacaktı. Annenin telgrafı sahteydi. Buraya kendi isteğiyle geldi. Kasıtlı olarak tuzağa düştü, umuduyla ki tuzak ona kapanır. Kimberly'den ayrılmadan önce hem bana hem de reise telgraf çekti. Bayan Blair o zamandan beri bizimle irtibattaydı. Sizin dikte ettiğiniz mektubu da tam olarak beklediğim gibiydi. Reis çoktan merak dükkanından çıkan gizli geçidi keşfetmişti ve çıkışı gözetliyordu. Bir çığlık, yırtılma sesi ve ağır bir patlama duyuldu. Oda sallandı. Kasabayı bombalıyorlar. Anneyi buradan çıkarmam lazım. Parlak bir ışık parladı. Karşıdaki ev alevler içindeydi. Sir Eustace ayağa kalkmış, yukarı aşağı bakıyordu. Harry onu tabancayla gözetledi. Görüyorsunuz, Sir Eustace, oyun bitti. Bize çok nazikçe ipucunu verdiniz, nerede olduğunuzu. Reisin adamları gizli geçidin çıkışını izliyordu. Tüm önlemlere rağmen buraya kadar geldiler. Sir Eustace aniden döndü. Çok zekice, çok takdire şayan. Ama hala söyleyecek bir sözüm var. Sen de kaybettin. Nadina cinayetini bana yükleyemezsin. Ben o gün Marlowe'daydım, bu senin aleyhine tek şey. Kimse kadını tanıdığımı kanıtlayamaz. Ama sen tanıyordun onu, öldürmek için motivasyonun vardı. Ve sicilim sana karşı. Sen bir hırsızsın, unutma. Belki bilmediğin bir şey var. Derin bir nefes aldı. Ben elmasları aldım. İnanılmaz bir hızla eğildi, kolunu savurdu. Bir cam kırılma sesi ve nesne pencereden geçip karşıdaki alevli kütleye kayboldu. Sessizlik. Masumiyetini kanıtlama umudum gitti. Şimdi konuşabiliriz. Seninle pazarlık yapacağım. Köşeye sıkıştırdınız beni. Reis bu evde ihtiyacı olan her şeyi bulacak. Benim için bir kaçış şansı var. Kalırsam işim bitti. Ama sen de öylesin, genç adam. Bir sonraki odada bir çatı penceresi var. Birkaç dakika sonra hareket edeceğim. Beni böyle bırakın ve bana bir başötesi verin. Karşılığında Nadina'yı öldürdüğüme dair imzalı bir itiraf bırakacağım. Evet, Harry, diye bağırdım. Evet, evet, evet. Harry sert bir yüzle döndü. Hayır, anne, 1000 kere hayır. Ne dediğini bilmiyorsun. Biliyorum. Her şeyi çözer. Reisin yüzüne bir daha asla bakamayacaktım. Şansımı deneyeceğim ama buna asla izin vermeyeceğim. Bu kaygan yaşlı tilkinin kaçmasına. Hayır, anne, yapmayacağım. Sir Eustace kıkırdadı. Yenilgiyi kabul ediyordu. En az duyguyla. Vay vay, dedi. Görünüşe göre efendinizi tanımışsınız, anne. Ama size ikisine de şunu garanti edebilirim. Bu ahlaki dürüstlük her zaman işe yaramaz. Merdivenlerden yırtılan tahta ve ayak sesleri geldi. Harry sürgüyü çekti. Albay Reis odaya ilk giren oldu. Yüzü aydınlandı. Güvendesin, anne. Korktum ki. Sonra Sir Eustace'e döndü. Uzun zamandır peşindeyim, Pedler, ve sonunda yakaladım. Herkes tamamen delirmiş gibi görünüyor, diye ilan etti Sir Eustace havalı bir şekilde. Bu gençler beni tabancalarla tehdit ediyor ve korkunç şeylerle suçluyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Değil mi? Bu, albayı bulduğum anlamına geliyor. 8 Ocak'ta Kant'ta olmadığın, Marlowe'da olduğun anlamına geliyor. Aracın Madame Nadina sana karşı döndüğünde onu ortadan kaldırmayı planladığın ve sonunda suçu eve getirebileceğimiz anlamına geliyor. Gerçekten mi? Ve tüm bu ilginç bilgileri kimden aldın? Şu an polis tarafından aranan adamdan mı? Onun kanıtı çok değerli olur. Başka kanıtlarımız var. Nadina'nın değirmende seninle buluşacağını başka biri de biliyordu. Sir Eustace şaşırmış göründü. Albay Reis eliyle işaret etti. Arthur Mink, yani Rahip Edward Chichester, yani Bayan Pettigrew, öne çıktı. Solgundu, gergindi. Ama yeterince net konuştu. Nadina'yı İngiltere'ye gitmeden önceki gece Paris'te gördüm. O sırada Rus kontu gibi davranıyordum. Amacını anlattı. Onu uyardım, böyle bir adamla başa çıkmanın ne anlama geldiğini biliyordum. Ama tavsiyemi kabul etmedi. Masada bir kablosuz mesaj vardı. Okudum. Sonra elmasları kendim almayı denedim. Johannesburg'da Bay Rayburn bana saldırdı. Beni yanına gelmeye ikna etti. Sir Eustace ona baktı. Hiçbir şey söylemedi. Sadece Mink görünür şekilde soluyordu. Batmakta olan gemiyi her zaman fareler terk eder, dedi Sir Eustace. Fareleri sevmiyorum. Er ya da geç bu haşereyi yok ederim. Size söylemek istediğim tek bir şey var, Sir Eustace, dedim.
Pencereden attığın teneke elmas içermiyordu. İçinde sıradan çakıl taşları vardı. Elmaslar tamamen güvenli bir yerde. Aslında, büyük zürafanın midesindeler. Susan onları oyup pamukla koydurdu, titremesin diye ve seccotine ile kapattı. Sir Eustace bir süre bana baktı. Sonra cevap verdi. O göz kırpan zürafayı hep nefret etmişimdir, dedi. Bu içgüdü olmalı. O gece Johannesburg'a dönemedik. Çatışmalar oldukça hızlıydı ve artık banliyölerin bir kısmının isyancıların eline geçtiğini anlamıştık. Sığındığımız yer Johannesburg'dan yaklaşık 20 mil uzaktaydı. Tam çeşit kenarında. Yorgunluktan yıkılıyordum. Son 2 günün tüm heyecanı ve kaygısı beni sadece bitkin bırakmıştı. İnanamadan kendi kendime tekrar söylüyordum. Sorunlarımızın gerçekten bittiğini. Harry ve ben bir aradaydık ve bir daha asla ayrılmamalıydık. Yine de tüm bu süreç boyunca aramızda bir bariyer hissediyordum, onun tarafından kısıtlandığı bir şey. Nedenini tam olarak söyleyemiyordum. Sir Eustace güçlü bir muhafızla ters yöne götürülmüştü. Ayrılırken bize havalı bir şekilde el salladı. Ertesi sabah erken saatlerde Stowe'e çıktım ve Johannesburg yönüne baktım. Büyük çöplüklerin solgun sabah güneşinde parıldadığını görebiliyordum, silahların alçak seslerini duyabiliyordum. Devrim henüz bitmemişti. Çiftçinin eşi dışarı çıkıp beni kahvaltıya çağırdı. O nazik, annecan bir ruhtu ve ben çoktan ona çok bağlanmıştım. Harry şafak vakti dışarı çıkmıştı, henüz dönmemişti. Üzerimden huzursuz bir dalga geçti. Bu gölge neydi aramızdaki, bu kadar belirgin olan? Kahvaltıdan sonra bir kitapla veranda gibi bir yere oturdum. Okuyadım. Kendi dünyamda öyle kaybolmuştum ki Albay Reis'in atından inip bindi bile fark etmedim. Ta ki, iyi günler, anne, diyene kadar. Ah, dedim kızararak, sensin. Evet, oturabilir miyim? Yanıma bir sandalye çekti. Matopos'tan bu yana ilk kez yalnız kalmıştık. Her zamanki gibi, onda meraklı bir hayranlık ve asla geçmeyen bir korku karışımı hissettim. Haber ne, dedim. Smuts yarın Johannesburg'da olacak. Bu salgın tamamen çökmeden önce 3 gün daha sürecek tahminim. Bu arada çatışma devam ediyor. Keşke, dedim, öldürülenlerin gerçekten savaşmak isteyen insanlar olduğundan emin olabilseydim. Sadece savaşın olduğu yerlerde yaşamak zorunda kalan zavallılar değil. Başını salladı. Ne demek istediğini biliyorum, anne. İşte savaşın adaletsizliği bu. Ama sana başka bir haberim var. Evet, yetersizliğimin itirafı. Pedler kaçmayı başardı. Ne? Evet. Kimse nasıl başardığını bilmiyor. Gece için güvenli bir şekilde kilitlenmişti, ordunun kontrolündeki çiftliklerden birinin üst katında. Ama bu sabah oda boştu. Kuş uçmuştu. Gizlice oldukça memnun oldum. Bugüne kadar Sir Eustace'e duyduğum gizli bir sevgiden kurtulamadım. Onu kınamak gerektiğini biliyordum. Ama içimden bunu beceremiyordum. Ona hayrandım. Tam kapsamlı bir kötü adamdı. Ama hoş biriydi. Ondan bu yana yarı kadar eğlenceli biriyle tanışmadım. Tabii ki duygularımı sakladım. Albay Reis bu konuda çok farklı hissederdi. O Sir Eustace'in adalete teslim edilmesini istiyordu. Ama kaçışı gerçekten şaşırtıcı değildi. Joe, burada sayısız ajanı olmalıydı. Ve ben onun hiçbir zaman yakalanamayacağından emindim. Muhtemelen çok önceden planlanmış bir geri çekilme hattı vardı. Konuşma söndü. Sonra Albay Reis aniden Harry'den sordu. Şafak vakti gittiğini ve o günden beri görmediğimi söyledim. Anlıyorsun, değil mi anne? Artık tamamen temiz bir sayfa var, teknik detaylar var elbette, ama Sir Eustace'in suçluluğu kesin olarak biliniyor. Artık sizi ayıracak hiçbir şey yok. Bunu yavaş, sarsıntılı bir sesle, bana bakmadan söyledi. Anlıyorum, dedim minnettarca. Ve hemen gerçek adını geri almaması için hiçbir sebep yok. Hayır, tabii ki hayır. Gerçek adını biliyor musun? Soru beni şaşırttı. Tabii ki biliyorum. Harry Lucas. Cevap vermedi. O sessizlikte tuhaf bir şey vardı. Anne, hatırlıyor musun? Matopos'tan eve dönerken, sana ne yapman gerektiğini bildiğimi söylemiştim. Tabii ki hatırlıyorum. Sanırım bunu başardığımı söylemeliyim. Sevdiğin adam şüpheden arındı. Bunu mu kastettin? Tabii ki. Başımı eğdim. Asılsız şüpheden utandım. Düşünceli bir sesle tekrar konuştu, henüz gençken, beni terk eden bir kıza aşıktım. Ondan sonra sadece işimi düşündüm. Kariyerim benim için her şey oldu. Sonra seni tanıdım, anne, ve tüm bunlar sanki değersizmiş gibi geldi. Ama gençlik gençliğe çağrı. Hala işim var. Sessiz kaldım.
Sanırım iki adamı aynı anda gerçekten sevmek mümkün değil, ama hissedebiliyorsun. O adamın manyetizması gerçekten harikaydı. Aniden ona baktım. Sanırım çok ileri gideceksin, dedim hayalce. Önünde harika bir kariyer var. Dünyanın büyük adamlarından biri olacaksın. Sanki bir kehanet söylüyormuşum gibi hissettim. Ama yalnız kalacağım. Gerçekten büyük şeyler yapan herkes böyle oluyor. Öyle mi düşünüyorsun? Eminim. Elimi tuttu ve alçak bir sesle fısıldadı. Diğerini tercih ederdim. Sonra Harry, köşeden yürüyerek geldi. Albay Reis ayağa kalktı. "Günaydın, Lucas," dedi. Harry kendi derinliklerine kadar kızardı. "Evet," dedim neşeyle, "artık gerçek adınızla tanınmalısınız." Ama Harry hala Albay Reis'e bakıyordu. "Yani biliyorsunuz, efendim," dedi sonunda. "Yüzü asla unutmam. Seni çocukken bir kez görmüştüm." "Tüm bunlar ne hakkında?" diye şaşkınlıkla sordum, birinden diğerine bakarak. "Sanırım haklısınız, efendim. Ona gerçek adımı söyleyin." "Anne, bu Harry Lucas değil. Harry Lucas savaşta öldürüldü. Bu, John Harold Eartsley. Bölüm XXXV. Albay Reis son sözlerini söyleyerek bizi terk etti. Ben donup kaldım. Harry'nin sesi beni kendime getirdi. "Anne, affet beni. Affettiğini söyle." Elimi tuttu. Neredeyse mekanik bir şekilde onu uzaklaştırdım. "Neden beni kandırdın? Bunu sana anlatabilmem çok zor. Tüm bu güç ve servet ve hayranlık türünden şeylerden korkuyordum. Sadece bana kendim olarak bakmanı istedim, olduğum adam için. Süsler ve ekler olmadan. Yani bana güvenmiyordun mu? İstersen öyle diyebilirsin ama tam olarak doğru değil. Kırılmıştım, şüpheci olmuştum. Hep gizli amaçlar aramaya meyilliydim. Ve bana yaptığın gibi bakılmak, bu çok harikaydı." "Anladım," dedim yavaşça. Kendi aklımda anlattığı hikayeyi gözden geçiriyordum. İlk kez o tutarsızlıkları fark ettim, para hakkında konuşurken, elmasları geri alma gücünden bahsederken ve "arkadaşım" dediğinde Eartsley'i değil, Lucas'ı kastettiğini. Sessiz adam Lucas'tı. Nadina'yı çok derinden seven. "Nasıl oldu?" dedim. "İkimiz de pervasızdık, öldürülmeye razıydık. Bir gece kimlik disklerimizi değiştirdik, şans için. Lucas ertesi gün öldürüldü. Parçalandı. Titredim. Ama neden şimdi söylemedin? Bu sabah mı? Bununla sana değer verdiğimden şüphe edemezdin artık." "Anne, her şeyi mahvetmek istemedim. Adaya geri dönmek istedim. Paranın ne faydası var? O mutluluğu satın alamaz. Mutlu olurduk orada. O diğer hayattan korkuyorum. Neredeyse bir kez beni çürütüp bitirmişti." Sir Eustace gerçekten kim olduğunu biliyor muydu? "Ah, evet. Peki ya Carton?" "Hayır. Kimberly de bizi Nadine ile birlikte bir gece gördü, ama hangimizin hangisi olduğunu bilmiyordu. Lucas olduğumu söyledim ve Nadina'nın kablosuzla kandırıldığını kabul etti. Lucas'tan hiç korkmadı. Lucas, sessiz bir adamdı. Çok derin. Ama benden hep şeytani bir öfke vardı. Eğer tekrar hayata döndüğümü bilseydi, canından korkardı." "Harry, Albay Reis bana söylemeseydi, ne yapacaktın?" "Hiçbir şey söylemezdim. Lucas olarak devam ederdim." "Peki ya babanın milyonları? Reis onları iyi kullanır. Her neyse, o benden çok daha iyi bir şey yapardı onlarla." "Anne, ne düşünüyorsun? Kaşlarını çatıyorsun." "Düşünüyorum," dedim yavaşça, "neredeyse keşke Albay Reis seni bana söylememesini zorlamamış olsaydı." "Hayır, haklıydı. Sana gerçeği borçluyum." Durdu. Sonra aniden şöyle dedi, "Biliyor musun anne? Reis'e kıskanıyorum. Seni seviyor. Ve o benden daha büyük bir adam, ya da asla olmayacağım." Ona döndüm, güldüm. "Harry, aptal. İstediğim sensin, hepsi bu. Sadece bu önemli." Mümkün olan en kısa sürede Cape Town'a doğru yola çıktık. Susan beni karşılamak için bekliyordu. Büyük zürafanın karnını birlikte açtık. Devrim nihayet bastırıldıktan sonra Albay Reis Cape Town'a geldi. Sir Lawrence Eartsley'in Muizenberg'deki büyük villası yeniden açıldı ve hepimiz orada buluştuk. Orada planlarımızı yaptık. Susan ile birlikte İngiltere'ye dönecektik, Londra'daki evinde evleneceğiz. Traso ise Paris'te alınacaktı. Susan tüm bu detayları planlamaktan büyük keyif alıyordu. Ben de. Ama gelecek tuhaf bir şekilde gerçek dışı görünüyordu. Ve bazen, neden bilmeden, gerçekten boğuluyordum. Sanki nefes alamıyormuşum gibi. Yelken açmamızdan önceki geceydi. Uyuyamıyordum. Mutsuzdum ve nedenini bilmiyordum. Afrika'dan ayrılmaktan nefret ediyordum. Döndüğümde, aynı şey olacak mıydı?
Bir daha asla aynı hissedecek miydi? Sonra kapıya otoriter bir vurma sesi beni sarstı. Harry dışarıdaki verandadaydı. Anne, birkaç şey giy ve dışarı çık. Seninle konuşmam lazım. Birkaç giysiye sarındım ve dışarı çıktım. Serin gece havası, durgun, kokulu, kadifemsi. Harry beni evin duyulacak mesafesinden uzağa çekti. Yüzü solgun ve kararlıydı, gözleri parlıyordu. Anne, bir keresinde bana demiş miydin, kadınlar sevdikleri biri için hoşlanmadıkları şeyleri yapmaktan keyif alır? Evet, dedim, ne geleceğini merak ederek. Beni kollarına aldı. Anne, bu gece benimle gel, şimdi. Git, Rhodesya'ya, tekrar adaya. Tüm bu saçmalıklara dayanamıyorum. Seni daha fazla beklemeye tahammülüm yok. Bir adım geri çekildim. Peki ya Fransız elbiselerim, dedim üzgün bir alaycılıkla. Harry bugün bile ne zaman ciddi olduğumu, ne zaman takıldığımı bilemiyor. Lanet olsun Fransız elbiselerine. Onları sana mı giydirmek istiyorum sanıyorsun? Muhtemelen senden koparmak istiyorum onları. Seni bırakmayacağım, duyuyor musun? Sen benim kadınımsın. Gitmene izin verirsem, kaybedebilirim. Senden asla emin olamam. Şimdi benimle geliyorsun, bu gece. Ve lanet olsun herkese. Beni kendine çekti. Neredeyse nefes alamayana kadar öptü. Sensiz daha fazla yapamam, anne. Gerçekten yapamam. Tüm bu paradan nefret ediyorum. Reis'e bırak. Gelin açık. Hadi gidelim. Diş fırçam, dedim son anda, teslim olarak. Bir tane alırsın. Deli olduğumu biliyorum ama. Tanrı aşkına, gel. Öfkeli bir hızla uzaklaştı. Onu şelalelerde gördüğüm Barotsi kadını gibi, saygıyla takip ettim. Ama kafamda tava taşımıyordum. O kadar hızlı yürüyordu ki yetişmek neredeyse imkansızdı. Harry, dedim sonunda, utangaç bir sesle, Rhodesya'ya kadar yürüyerek mi gidiyoruz? Aniden döndü ve büyük bir kahkaha atarak beni kollarına aldı. Kızgınım, tatlım, biliyorum. Ama seni bu kadar seviyorum. Biz iki deli oluyoruz. Ve, ah, Harry, bana hiç sormadın ama ben hiç fedakarlık yapmıyorum. Ben de gelmek istedim. Bölüm XXXVI. Bu 2 yıl önceydi. Hala adadayım. Önümde, sert ahşap masada, Suzy'nin bana yazdığı mektup duruyor. Sevgili ormandaki güzeller. Sevgili aşık deliler. Hiç şaşırmadım. Hep Paris ve elbiseler hakkında konuştum. Biraz gerçek değilmiş gibi hissettim. Bir gün mavinin içinde kaybolup çingene tarzı Tom's üzerinden evleneceksinizi düşünüyordum. Ama siz iki deli. Bu büyük serveti bırakma fikri saçmalık. Albay Reis konuyu tartışmaya çalıştı ama onu ikna ettim. Argümanı zamana bırakır. Mirası Harry yönetebilir. Çünkü sonuçta, balayı sonsuza kadar sürmez. Burada değilsin, anne, bu yüzden güvenle söyleyebiliyorum bunu, vahşi kedim, uçup gitmeden önce. Vahşide aşk uzun sürer. Ama bir gün aniden Park Lane'de gösterişli evlerin, kürkler, Paris elbiseleri, en büyük motorlar ve en yeni perambulatörler, Fransız hizmetçiler ve Norland hemşireleri hayal etmeye başlarsınız. Ah, evet, göreceksin. Ama balayın, sevgili deliler ve bırak uzun bir hikaye olsun. Bazen beni rahatça düşün, et saksılarının arasında kilo alıyor. Sevgili dostun, Susan Blair. Not, sana çeşitli tava gönderiyorum düğün hediyesi olarak ve beni hatırlatmak için devasa bir pâte de foie gras. Bazen okuduğum başka bir mektup daha var. Diğerinden uzun bir süre sonra geldi, hacimli bir paketle birlikte. Bolivya'dan yazılmış gibiydi. Sevgili Anne Bedingfeld. Sana yazmaya karşı koyamadım. Benden haber almanın sana ne kadar büyük bir zevk vereceğini biliyorum. Arkadaşımız Reis, kendini düşündüğü kadar zeki değil, değil mi? Sanırım seni edebi vasim olarak atayacağım. Günlüğümü sana gönderiyorum. İçinde Reis ve ekibini ilgilendiren bir şey yok. Ama sizi eğlendirebilecek pasajlar var. İstediğin gibi kullan. Daily Budget için bir makale öneririm. Tanıştığım suçlular. Tek şartım, merkezi figür ben olacağım. Bu zamana kadar artık Anne Bedingfeld olmadığından ve Lady Earths'lü olduğundan hiç şüphem yok. Park Lane'in kraliçesi. Sana hiçbir kötü niyet beslemediğimi söylemek istiyorum. Elbette hayatımın bu döneminde her şeyi yeniden başlatmak zor, ama, entre nous, bu tür durumlar için dikkatlice ayrılmış küçük bir rezerv fonu vardı. Çok işe yaradı ve şimdi güzel bir bağ içindeyim. Bu arada, eğer o komik arkadaşın Arthur Minks'e rastlarsan, sadece ona unutmadığımı söyle, olur mu? Ona hala borçluyum. Genel olarak son derece Hristiyan bir tavır sergilediğimi düşünüyorum. Hatta Paget'e bile. Tesadüfen duydum.
Bayan Paget geçen gün 6. çocuğunu dünyaya getirdi. İngiltere yakında Pagetlerle dolacak. Çocuğa gümüş bir kupa gönderdim ve kartpostaya vaftiz baba olmaya istekli olduğumu bildirdim. Paget'in hem kupayı hem de kartı doğrudan Scotland Yard'a gönderdiğini ve yüzünde hiç gülümseme olmadığını gözümde canlandırabiliyorum. Koruyun kendinizi, sıvı gözler. Bir gün benimle evlenmemekle yaptığın hatayı göreceksin. Sonsuza dek senin. Eustace Pedler. Harry çok öfkelendi. Bu onun tek zayıf noktasıdır ve bu konuda aynı fikirde değiliz. Onun için Sir Eustace, beni öldürmeye çalışan ve arkadaşının ölümünden sorumlu biri. Sir Eustace'in hayatıma yönelik girişimleri ise beni her zaman şaşırttı. Tabiri caizse, bu durumda değil gibiler. Çünkü eminim ki bana karşı her zaman gerçekten nazik bir his besledi. Peki neden 2 kez hayatımı almaya çalıştı? Harry diyor ki, çünkü o lanet bir alçak. Ve sanırım mesele bu kadar basit. Susan ise daha seçiciydi. Onunla konuştum ve, korku kompleksi, dedi. Susan psikolojiye daha meraklı. Bana Sir Eustace'in tüm hayatı boyunca güvenli ve rahat olma arzusuyla hareket ettiğini söyledi. Kendini koruma duygusu çok kesindi. Nadina'nın ölümü bazı engelleri ortadan kaldırıyordu. Bana karşı davranışları, duygularını yansıtmıyordu, kendi güvenliği için duyduğu keskin korkunun sonucuydu. Bence Susan haklı. Nadina için ise, o, ölmeyi hak eden türden bir kadındı. Erkekler zengin olmak için her türlü şüpheli şey yapar. Ama kadınlar aşık gibi davranmamalı, gizli amaçlar uğruna değil. Sir Eustace'i kolayca affedebilirim. Ama Nadina'yı asla, 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 asla. Geçen gün bazı kutuları açıyordum. Eski bir Daily Budget parçasına sarılmış bir şey ve aniden, kahverengi takım elbiseli adam, kelimelerine rastladım. Ne kadar uzak görünüyordu artık. Tabii ki Daily Budget ile bağlantım çok uzun zaman önce, onunla ilgilenmeden çok önce başladı. Düğünüm büyük bir tanıtım halesi kazandı. Oğlum güneşte yatıyor, bacaklarını tekmeliyor. İşte size kahverengi takım elbiseli bir adam. Mümkün olan en az kostüm giymiş. Afrika için en iyi kostüm bu. Ve meyve kadar kahverengi. Hep içeri giriyor. Dünyaya. Sanırım babasına benzemiş. Playhouse'un kilinde aynı çılgınlık onun da içinde.